Üçlü akvaryum seti kuruyorum serisinin son videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu 3 katlı akvaryum setine dair A'dan Z'ye her şeyi konuşup maliyetini çıkartıp seriyi bitiriyoruz. Bu videoda duyacağınız, göreceğiniz ya da bahsi geçen firma, kişi ya da ürünlerle hiçbir işbirliğim yoktur. Herhangi bir reklam, sponsorluk yok yani. Görmüş olduğunuz 3 katlı akvaryumdaki ana ekipmanlardan birincisi sehpa arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sehpanın ölçülerini ben kendim çizdim, tasarladım. Bir arkadaşıma da rica ettim. Sağ olsun 2 dakikada bana bunun teknik resmini çizdi. 20'lik kutu profilden yapma kararı aldım. Daha sonra da tanıdığım bir ustayla görüştüm. O da beni sağ olsun 3 ay boyunca salladı. Adama da dedim abi artık hani yapmayacaksan ben gelip yapacağım. Ekipmanları vesaire kullanmayı da biliyorum yani. Kaynattı, cattı, cuttu, kesme biçme dedim ben yapacağım artık. Bir şekilde hallettik. Şu görmüş olduğunuz sehpayı ben 700 liraya yaptırdım arkadaşlar. Yaptırdığım yerin veya kişinin bilgisini vermeyeceğim. Çünkü o bu işleri yapmıyor yani. Yoksa size tavsiye ederdim yani gidin yapın uygun vesaire diye ama kendisi farklı işler yaptığı için onun bilgisini vermeyeceğim. Birinci ürünüm sehpayı 700 liraya yaptırdım. İkinci kalem ise tabii ki akvaryumlar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 3 tane akvaryumun tanesini 500 liraya yaptırdım. Diğer şehirleri bilmiyorum ama Bursa piyasasında bu fiyat gerçekten ucuz bir fiyat. 3 tane akvaryumu toplam 1500 liraya yaptırdım. Yaptırdığım akvaryumlardan da gerçekten çok memnunum. Daha önce söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Akvaryum ölçülerinin genişliği 29,5, derinliği 45, yüksekliği de 30 cm. Hem arkadan hem önden çift sürgülü buhar camlı ve gerçekten de çok memnunum. Emin Usta'ya da buradan teşekkür ediyorum. Kendisine de sordum hani soran olursa sana yönlendireyim mi vesaire gibisinden izin aldım. O yüzden açıklamalar kısmına Emin Usta'nın bilgilerini yazıyor olacağım. Kendisinin cam atölyesi de Bursa Yıldırım'da arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Diğer ürünümüze geçelim. Diğer temel ürünlerimizde tabii ki akvaryumda kullandığımız ekipmanlar arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte filtresi, kumu, ısıtıcısı, hortumu, dağıtıcısı, termometresi vesaire vesaire. Ürün listesi çok kalabalık ama benim aldığım ürünlerden birazcık bahsedeyim size. Bu akvaryum için ben 3 adet ısıtıcı aldım. 2 adet 100 wattlık, 1 adet 50 wattlık. Haricen bir tane de onu göstermedim ama 25 wattlık ısıtıcı aldım 0. 10 litre bitki kumu aldım. Sadece bu akvaryum için bej renginde. Karides ve kerebitler için 3 adet saklanma tuğlası aldım. 2 adet ATL 300, 1 adet ATL 400, 1 adet ATL 150 olmak üzere 4 tane de pipo filtre aldım. Siz bunları üretim filtresi olarak da duymuş olabilirsiniz. Harici olarak 10 metre hava hortumu, 4 adet termometre, 1 adet üçlü dağıtıcı, 1 paket misket gübre. Aldığım ürünler bu kadar. Bunların hepsini de Bursa Osmangaz'daki Kartal Pet Shop'tan aldım. Ufuk'a da buradan selamlar. Bu arada ben bu video için bir tablo oluşturdum. Size net bilgiler vermek için. Arada buraya bakıyorum. Ben de yalan hile hurda yok biliyorsunuz yani. Neyse o. 3525 TL'de Kartal Pet Shop'a akvaryum ekipmanları için harcadım. O 25'i de kıtmadı Ufuk. Buradan da o 25 TL'nin acısını ben senden çıkartırım. Bir diğer ürünümde toplu paket açılışı videosunda bahsetmiş olduğum şu yanarlı dönerli şerit neon aydınlatma. Gönderim ücreti vergiler dahil fiyatı Temu'dan aldığınızda 573 lira 50 kuruşta bu neona verdiğim ücret arkadaşlar. Bir diğer ürün grubumuzda aydınlatmalar arkadaşlar. Ben bu setimde Orion LED A serisini tercih ettim. 3 sıralı 30 santimetrelik 3 adet armatür aldım. Bunlar giriş seviyesi diyebileceğimiz armatürler. 3 adet armatürümüz var. Tanesi 1000 lira yani 3000 lira da armatür maliyetim var. Bir diğer ürünüm ise akvaryumların altında kullandığım siyah köpük arkadaşlar. Strafor köpük. Bunu da Bauhaus'tan almıştım. Bir plak almıştım. Onun da tanesi 50 lira. Onu da 50 lira olarak yazdım. Buradaki birçok ürünü ben toplu paket açılışı videosunda anlattım. İnceledim. Nereden aldığımı vesaire açıklamalar kısmına da bırakmıştım. Dilerseniz akvaryum ürünleri toplu paket açılışı videoma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sehpayı aldık koyduk. Akvaryumu kurduk. Ekipmanları, ısıtıcıları, filtreleri, suyunu doldurduk. Dekorlar, kumlar, bitkiler. Geriye ne kalıyor? Tabii ki canlılar arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlememiş olanlar varsa da söylemiş olayım arkadaşlar. Şu üçlü set. Şurada bir tane 100 litrelik akvaryumum. Bir de içeride olan bir akvaryum var. Toplam 5 tane aktif akvaryumda. Toplam 15 tür canlım var. Benim bu sette beslemiş olduğum canlılara ben hiçbir para ödemedim arkadaşlar. O konuda çok avantajlıyım. Yani bu beni gerçekten 2 adım öne taşıdı. Canlıların ilk geldiği paket açılışında bahsetmiştim. Ben bu canlıları takas karşılığında aldım arkadaşlar. Buradan da tekrar Timur hocama teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Canlılar geldiğinde sadece 100 lira kadar bir kargo ücreti ödedim. O yüzden canlıların ücret kısmına 100 TL yazdım. Haricen son olarak buraya eklemiş olduğum sarı ateş neon karideslerim var. Sağ olsun Yasin gönderdi. Karideslerin Efendisi YouTube kanalının sahibi. Onlarla ilgili içerik çektim ama henüz yayınlamadım. O karideslerin de geliş ücreti için bir kargo ücreti ödedim. 300 lira bir diğer kargo ücretim olarak yazıyorum. Benim bu seti kurarken yapmış olduğum son masraf da yol ücretim arkadaşlar. Ben kendi arabamla sehpayı almaya gidip geldim. Akvaryumları almak
almak için gittim geldim vesaire. Ve özellikle akvaryumu alıp geldiğim yer benim evimin olduğu lokasyona uzun bir yerde. O yüzden de bir yol masrafım oldu. Ona da toplamda git gel 4 sefer olarak görebilirsiniz. Ona da 500 lira yazmışım. Gelelim total maliyeti. Kaç lira kaçtı bize? Bu saydığım maddenin içinde ne eksik ne fazla var arkadaşlar. Tek tek yazdım. Üşenmedim. Buraya not aldım dediğim gibi. Total maliyetim 10.248 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu üçlü setin şu anki güncel hali. Peki ola ki siz de benzer bir set kurmak istiyorsunuz. Bunu daha uygun maliyetli olarak yapabilir misiniz? Bundan bahsedelim. Öncelikle benim en büyük eksi yanım benim bu alanımın dar olması arkadaşlar. O yüzden bu ölçüler benim için çok önemliydi. Ölçüye göre yaptırmak zorunda kaldığım için ne sehpayı ne de akvaryumları ikinci el olarak çıkma vesaire alamadım. O yüzden sıfır yaptırmam gerekiyordu. Benim dezavantajlı olduğum konuların başında o geliyor. Eğer yerim müsait olsaydı ya da sizin yeriniz müsaitse ölçülerin çok fazla önemi yoksa en uygun maliyetli bir şekilde akvaryum setini nasıl kurarsınız? Onun da burada notlarını aldım. Öncelikle uygun fiyatta akvaryum seti kurmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey arkadaşlar ikinci el sitelerine bakmak olacaktır. Letgo olabilir, sahibinden olabilir, Gardrops olabilir gibi yerlerde hobiyi bırakan ya da elindeki fazla ekipmanları satmak isteyen hobiciler bolca mevcut. Dilerseniz aquarium.com var. Forum sitesi, orada da ilanlar var. Facebook gruplarından da bulabilirsiniz. Zehir zembelek gibi ilan var açıkçası. 3 katlı minimal bir setin fiyatı da ortalama olarak 2000 lira arkadaşlar. Tabi bunda sehpa ve akvaryumlar dahil. Bazı hobiciler içinde ekipmanlarıyla verebiliyor. Bitkisiyle, kumuyla, hatta balıklarıyla komple gel al kardeşim diyen de var. Ortalama 2000 liraya 3 katlı bir akvaryum seti alabilirsiniz. Bu fiyat ekipmansız olarak düşündüğüm ve yazdığım bir fiyat. 2000 lira akvaryum ve sehpa için bir set maliyeti çıkarttım. Bir de bunlar için 3 tane de ısıtıcı almamız gerekiyor arkadaşlar. 100 wattlık ısıtıcı aldığınızı öngörüyorum ve ikinci el olarak da bunları 200 liraya bulabilirsiniz. Belki o fiyata biz bulamıyoruz diyenleriniz olabilir. Bulunuyor kardeşim. 200 lira ikinci el 100 wattlık ısıtıcı alabilirsiniz. 3 tanesi 600 lira da ısıtıcılara yazdım. Bir diğer üründe arkadaşlar tabii ki bu akvaryumları aldınız ama bir de bunları aydınlatma lazım. Belki basit bitkiler geliştirmek istersiniz ya da zaten canlı besleyeceğiniz için, görmeniz için de bir aydınlatma şart. Ben alayım kendim mi yapayım kafasına girmeyin. Özellikle Power LED yapımı gerçekten çok maliyetli arkadaşlar. Power LED'de kullanacağınız sürücüleri bulması da çok zor. O yüzden hazır ürün almak en güzeli. SMD LED olabilir, bu tüp şeklinde olan basit low-tech akvaryumlarda kullanılan armatürlerden buldunuz diyorum. Onun da tanesi ortalama olarak 200 lira. Daha düşüğe de bulabilirsiniz, daha yükseğe de bulabilirsiniz ama ortalama 200 liraya işinizi görecek yani minimum seviyede bir armatür bulursunuz. 3 tane aldığınızı varsayarak 600 lirada armatürlere yani aydınlatmaya yazıyorum. Tabii bir de şimdi bunlara pipo filtre kullandığınızı varsayıyorum yine. 3 adet pipo filtre ikinci el ya da çıkma vesaire bulduğunuzda varsayarsak bunların da tanesi 100 lira. 300 lira da pipo filtrenin maliyeti. Bir de akvaryum zemininde kullanacağınız kum konusu. Arkadaşlar dilerseniz doğaya gidip dereye vesaire tatlı su kaynaklarına gidip bu kumu eleyerek siz de alabilirsiniz. Buna bir maliyet yazmak istemedim yani. Ama derseniz ki benim çevremde öyle bir yer yok. Ben gidip kum alamam. İlla para verip almak istiyorum derseniz kilosu 20 liraya, 30 liraya, 10 liraya tam emin değilim. Ama ben dediğim gibi düşük maliyetli bir hesap yaptığımız için 0 TL yazdım. Dilerseniz hırdavatçılarda, inşaatçılardan da elenmiş dere kumu alıp yıkayıp akvaryumlarınızda mis gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi minimal hesap yapıyoruz. Şimdi gelelim olayın en canlı kısmına. Yani canlı kısmına. Bir set kuracaksınız. Maliyeti düşük olacak ama istediğiniz kaliteli canlılar da olacak. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Benim önceliğim hobiciden almak arkadaşlar. Size de tavsiyem hobiciden alışveriş yapmanızdır. Burada kesinlikle pet shopları kötülüyormuşum gibi algılanmasın. Çünkü hobicilerde daha uygun fiyata alıyorsunuz. Çünkü pet shopçuların bir vergisi var, kirası var, giderleri var. O yüzden adamlar da tabii bir kar edip satıyorlar. Hobiciden bulursanız yine sitelerde, forumlarda, Facebook gruplarının özellikle bolca canlı bulabilirsiniz. Onlara nazaran bir ortalama hesap çıkarttım canlılar özelinde de. Yine ben bu setteki canlılar özelinde örnekler vereceğim. Bu kişiye göre, canlılara göre değişecektir. Bunu unutmayın. Benim bu setimde beslemiş olduğum karides türlerinden bir tanesi şu tankta Bloody Mary karidesler. Karideslerin sayısında 20 adet, ortalama 20 adet olarak belirledim. Ona göre fiyat söyleyeceğim. Seleksiyonu yapılmış kaliteli karidesler aldığınızı öngörerek adet fiyatını 25 dedim. Bu fiyat pet shoplarda 30-40 bandında olabiliyor. Dediğim gibi daha aşağısı olabilir. 20 adet Bloody Mary karides aldınız. Bu da size 500 lira yazar. Diğer türümde son olarak eklemiş olduğum sarı ateş neon karidesler arkadaşlar. Neocaridina türleri arasında biraz daha hassas olduğu için fiyatı diğerlerine nazaran daha pahalı. Bloody Mary de son dönemde fiyatları yükseldi ama
Sarı Ateş Neon karidesin fiyatı her zaman diğer türlere göre daha pahalıydı ve ona da 500 lira yazıyorum. Benim şu an güncel olarak en heyecanlı beslediğim canlı türü ise Macrobrachium dayanumlar, yani uzun kollu karidesler. Artık onların lakabı benim gözümde katil karides. Uzun kollu karidesi de bir hobiciden bulamazsınız arkadaşlar. Ülkemizde yeni böyle ortaya çıkmaya başladı. Hani bir hobiciye gideyim de bana uzun kollu karides ver kardeş deyip alamıyorsunuz. Sadece hobihanem satıyordu bunu pet shop olarak. Onun da adet fiyatı 200 liraydı. O yüzden yine 8 tane aldığınızı öngörerek 1600 lirada uzun kollu karideslere yazıyorum. Bir diğer tür de şu en alttaki akvaryumda duran diminutuslar arkadaşlar. Yani cüce kerevitler. Cüce kerevitleri ilan sitelerinde bulabilirsiniz. Çevrenizdeki hobicilerde de vardır muhtemelen. Ortalama fiyatı da 30 lira arkadaşlar. 10 tane aldığınızı varsayıyorum ve 300 lirada diminutuslara, yani cüce kerevitleri yazıyorum. Kullanmış olduğum köpükler, bunu genelde izolasyon malzemesi var. Pembe renkte görmüşsünüzdür. Ondan çok kullanıyorlar. Genelde onu kullanıyorlar daha doğrusu. Ben renginden ötürü siyah tercih etmiştim. Yani bunu da gidip ikinci el alınmaz diye düşünüyorum. O yüzden sıfırını alırsanız şöyle bir plaka zaten yetiyor, onu parçaladığınızda 50 lirada yine süngerin fiyatı, yani köpüğün fiyatı 50 lira aynı yani. Son maliyette tabii ki nakliye arkadaşlar. Ben kendim alıp geldim vesaire 500 lira yazdım ama sonuçta siz bunu bir eşe dosta rica etseniz de mazot atacaksınız. Yani alacağınız ürünler birazcık uzak mesafedeyse ya bir pick-up ya bir station wagon, bir araç gerekecek sizlere. O yüzden kendi aracınızla bile gidip gelseniz 500 lirada nakliye ücreti yazıyor. İkinci el olarak aldığımız ürünler nakliye dahil total fiyatı 6950 lira arkadaşlar. Giriş seviyesi sıfırdan şöyle bir üçlü set yaparsanız 10.250 lira. İkinci el alayım daha ucuza kaçayım derseniz de 7000 lira bandında şöyle 3 katlı bir akvaryum seti kurabilirsiniz. İçindeki canlılar dahil. Daha uygunla yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Bedavaya bulursunuz. Bunu veren hobiciler var mı? Var. Nasıl var? Ben yüzlerce grubun içerisindeyim Facebook'ta. Gerçekten adam akvaryumunu veriyor, alın diyor, hobiyi bırakıyorum diyor. Ya hobiye küsmüş ya eşiyle kavga etmiş. Adam hobiyi bırakıyor, kardeşim gel al diyor. Para mara da istemiyorum diyor. Sadece 500 lira nakliye ücretiyle böyle bir set de kurabilirsiniz. Çok nadir olan bir şey ama yani en düşük maliyette de 500 liraya da böyle bir set kurabilirsiniz. Ama dediğim gibi ikinci el, orta halli, böyle giriş seviyesi bir şey yapacaksanız yine 7000 lirayı bulacaktır. Bunu kısmak tamamen yine size kalmış bir şey. Dediğim gibi 2000 lirayı bulmazsınız, 1000 liraya bulursunuz. O biraz da şans işidir. Benim deneyimlerim doğrultusunda çıkarttığım fiyat bu. Tabii ki artısı eksisi olabilir. Bu tamamen benim çıkarttığım maliyet. Üçlü set kuruyorum serisinin son videosunu burada bitiriyorum. Ama videoyu bitirmeden önce size harika bir haberim var. Bu seri videosuna başladığımda bir söz vermiştim sizlere. Demiştim ki Aquamantis YouTube kanalı ilk 1000 kişi olduğu zaman büyük bir çekiliş yapacağım demiştim. Ve gerçekten yapacağım. Benim sözüm sözdür. Bilenler bilir. Tabii ki direkt 1000 olduğum gün yapmayacaktım. Hatta beklediğimden de hızlı gelişti olaylar. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Çok da detay vermeyeceğim ama çevremdeki birkaç pet shopla ve hobi camiasında tanınan isimlerle görüşüyorum. Muhtemelen onlar da bu çekilişe katkı sağlayacaklar. Canlılar ve nakliye konusuyla özellikle ilgili birkaç araştırma yapıyorum. Daha netleşmedi. Emin olduktan sonra çekilişimiz gerçekleşecek. Size verdiğim sözü yerinde tutacağım ve gerçekten büyük bir çekiliş yapacağım. Kazanan sayısı çok olacak arkadaşlar. Öyle 3 kişiye 2 kişiye vermeyeceğiz yani, emin olun. Bu çekilişin müjdesini size buradan vermiş olayım. Bir aksilik olmaz da bu bahsettiğim gelişmeler netleştikten sonra da bir video çekeceğim ve bu videoda da çekilişe dair tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Katılım şartları nelerdir? Çekilişte hediye vereceğimiz canlılar neler olacak? Kaç kişiye vereceğiz? Yani en detaylı haliyle sizlere sunacağım ama sadece dediğim gibi o bazı detayları netleştirmem gerekiyor. Bomba gibi bir çekiliş geliyor. İnşallah o konuda da bir sıkıntı yaşamayız. Yeni yıla böyle keyifli bir şekilde gireriz diyorum. Müjdeyi verdikten sonra da vedalaşmaya geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız bu kardeşinizi desteklemiş olursunuz. Keyifli içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.